Merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Börülce yapıyoruz. Adana'nın meşhur ACB. Damdan topladığım ACB'lerim var. Bunlar ne diyeceksiniz? İki tane de bamyam var. Bamyalarımı buzluğa koydum ya. Bunu da şimdi topladıydım. Nurhan da dedi ki içine koy dedi. Ablam dedi öyle yapıyormuş dedi. Acebekle bamyayı birleştirip pişiriyormuş dedi. İki tanesini de attım vallahi içine. Burada ne var? Kavurmamız var. Ben kıymayı buldum mu kavuruyorum, kavurma yapıyorum, buzluğa atıyorum. Kıymadan çok daha lezzetli oluyor. Üç tane domatesimiz var, biber salçamız var, iki tane de kuru soğanımız var. Ne duruyorsun demişler. Acebek pişirsene, kıymalı acebek. Acebeğin en güzel hali diyorum ben. Sizler ne diyorsunuz? Sizler Acebe'nin, Börülce'nin ne yemeklerini yapıyorsunuz? Neler ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Herkesin tabii ki yöresel değişik yemekleri var. Acebemiz biraz az gözükse de yeterli diye düşünüyorum. Bahçemizde bu sene bamyamız daha çok oldu. Börülcemiz az oldu. Ne yaptım? Kavurmamı da ocağa koydum. Haydi yemeğimizin bir harika yemeğimizin 5 dakikalık tarifine geçelim bir tanelerim. Kavurmamı bakın ay köpürdü kavurmamı o arada koydum. Kavurmam hemencik çok az bir yağ katacağım. Zaten kavurmam yağlı. Çok az bir şöyle damlatıvereyim. İki tane soğanım var. ACB'miz çok az yani fazla değil. Yarım kilodan az olabilir. Ne var? Pazarda da vallahi ben de görüyorum. Herkes yarım kilo alıyor zaten. Ben daha sebze yemeklerinde az yapma taraftarı değilim mesela. Genellikle bir kilo pek şey yapmam. Tabii ki ucuzluğuna göre, mevsimine göre. 1,5-2 kilodan yapmayı isterim taze fasulyeyi falan. Çünkü zeytinyağlı olunca da hele ye yani. Aha misler gibi koktu. Ne var? Bir avuç kıyma yani koydum. Ne yaptım? Geçen gün yeğenime gitmiştik. Yeğenimin dişleri vardı. Fırında patates yap teyze dedi. Et var dedi dolapta dedi. Büyük olanı al dedi. Aldım. Kocaman et. Yani çok fazla. Eminim ki onu ya kebaplık bırakmış. Ben ne yaparım? Yarısını yemeğe koydum, yarısını da kıyma yaptım. Kavurdum, güzel kabıma koydum, getirdim. Hem yeğenim mutlu oldu hem biz mutlu olduk. Teyze, o kadar da yemeğimiz etliydi yani. Çünkü vallahi 1,5-2 kilo vardı o et. Ne yemek mi olur 2 kilodan? O mutlaka kebaplık için ayırmıştır. Biz bunu vallahi bir kere makarna yaptık kavurmamızdan. Bir kere de bunu yapıyorum. 3-4 defa daha kullanırız. Bizi nereden izliyorsunuz? Türkiye, yurt içi, yurt dışı can takipçilerim. Amerika, Rusya, Afrika, Antarktika, Bulgaristan, Yunanistan, Azerbaycan, Türkmenistan. Rusya dedik mi? Rusya. Ay Rusya'da çok büyük deprem olmuş ama çok korkmuştum ama çok şiddeti büyük ama neyse yerleşim alanında değilmiş. Hindistan, Pakistan, Yunanistan. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum Türkiye'den. Kucak dolusu, sımsıcak. Kapımı da o arada hemen. Aha, ne oldu? 3 kişilik yemek oldu. Bir de cacık yaptım ne yanına. 5 kişilik yeter. Çünkü mutlaka bir ek yapıyorsun yanına. Şimdi acebekte kıyma acayip yakışıyor. Kıymalı acebek en güzel yemek oluyor. Ne diyoruz? Kıymalı börülce. Şimdi hani bazen bilmiyorlar. Her seferinde diyorum tam orasını kaçırıyorlar. Bu acebek değil. Adana'da acebek derler. Sürmeli acebek diye satılır hatta pazarlarda. Meşhurdur Adana'nın acebe. Bamyayı da koydurdun kız Nurhan bana. Ben onu çiğ çiğ yeseydim. Bu arada çiğ çiğ sabahları
Aç karnına 4-5 tane yiyebiliriz Ceren'ciğim. Evet Müşerref ablam. Tam videoyu kapatmışım. Müşerref ablacığım hep iri bamya yap. Tohumları çıksın demişti. Onu da söyledim. Müşerref ablacığım deyince baktım ki orası yok videoda. Çünkü arada bir kapatıyorum. Kediler falan durmuyor. Kapattığım yerlerde bazen 2 kere de diyebiliyorum. Bazen dediğim de duyulmuyor. Böyle güzelce kavuruyoruz ara ara. 1-2 defa kavuralım. Kapağını bir örteyim. Birkaç dakika arayla kavuruyoruz. Bak Nuran bu arada. Şura gözüküyor mu? Her gün siliyor kızcağız. Bazen diyenler oluyor böyle. Ay o mutfağınız çok kirli. Dedim ki şimdi yemek yapmadan önce şurayı sileyim dedim ya. Şurası çıktı içine gitti kız Nuran. Buraya sıva yapalım. Bak şöyle göndereyim gördünüz mü? Orası oyuldu. Bak. Burası 60 yıllık ev dediğimde inanmıyorlar. Tabi orası 60 yıllık. Burada oradan 10 yıl sonra yapıldıysa kaç yıllık? 45-50 yıllık diyebiliriz. Ay çok elledim ya. Sizler bugün ne yemek yapıyorsunuz? Sizler börülceyi nasıl yaparsınız? Her türlü yapıyorum da. Bu nedense bu kıymalı çok lezzetli oluyor ya. Damdan görüyorsunuz 3-5 bahçemizden topladığımız bu sene bamyam daha çok oldu ama börülcem az oldu. Ama börülcenin bütün tohumlarını alıyorum, metrelik börülcelerimi. Onu bu sene ekledim 2-3 kök. 3 tane de domatesimizi ekliyoruz. Şöyle birazcık da tuz ekleyeyim. Bu da hiç atmıyor da. Hiç sevmem böyle atmayı. Elimle alacağım göz kararı. Domatesimizle de gidip gelip böyle birkaç kere karıştırıyorum. Kız şuna ne demeli kız, ne kadar güzel oldu. Bamyamız çünkü yok şu an, hiç gerek yok. 2 taneyi de nerede saklayayım? İçinde pişsin, vitamin olsun. Japonları görüyoruz. Her yemeğe mutlaka bamya koyuyorlar. Onlar yapıyorsa bir bildikleri vardır. Renk cümbüşü değil mi ya? Rengimle oynadım mı da az veriyor. Neden böyle ışık? Gördüğüm renkle çıkan renk hiç aynı değil. Aa, pembe çıkıyor domates, orada kıpkırmızı. Gördüğümüz pembe ama tencerede kıpkırmızı. Acebe açık yeşil, orada koyu yeşil. Niye böyle oldu bilmiyorum. Böyle arada karıştırıp domatesle iyice domatesin tüm lezzeti acebemize çıksın. Hem sulansın. Şu an biliyor musunuz nasıl bir koku yayıldı? Tuzunu da attık. Artık kapağını kapatabiliriz. Birazcık yayvan tencere aldım. Daha küçük vardı, yoksa acebemiz fazla değildi. Ama bu tam çelik olduğu için 15-20 dakika pişirip kapattığımızda bu pişirmeye devam ediyor. Sebze yemekleri için çelik bu. İlk çıkan çeliklerden. Anneciğimgile böyle derdi de, kız bizler de aynısı olduk ki ya. Annem hep derdi bu ilk çıkanlar en iyisi derdi. Aynısını diyoruz biz de. Artık kapağını kapatıyorum. Altını da kısıyorum. Ay elimde takıldı. Şimdi 15-20 dakika bekliyorsam ben saate bakıyorum. Su koymamıza gerek biraz var. Bu taze fasulye gibi değil. Aşırı sulanmıyor. Biraz da taze fasulye gibi olmuyor. Daha sert oluyor. Ne yapıyoruz? Hemen
Şöyle domates tabağıma azıcık su kattım. Çünkü bu çekiyor. Fasulyeye hiç koymuyoruz biliyorsunuz. Bu biraz sonra bunu çeker. Haydi. Sıcak su koyarsanız daha güzel olur. Ben su koydum ama zaten Adana'nın suları kaynıyor sıcaktan. Kaynar akıyor neredeyse. Haydi 10 dakika 15 dakika bekleyelim. Ne yaptım? Acebemizi pişirdim. Kıymalı acebek. Bahçemizden böyle. Acebe de aslında pişirdim önce de çekemedim bir kere değil mi? Bu da haftalık yaptığım salatalık turşusu. Çok güzel ama. Haftada bir yapıyorum. Bu hafta yapıyorum, öbür haftaya bitiyor. Zaten bizim burada 3-4 günde oluyor. Çok da fazla yeniyor. Ben çok yemesem de. Yeter. Parmak salatalık. Ama tekrar yapılması gerekir. Aynen, bitmeden yapmam gerekiyor. Evet. Bu sene böyle yaptım. Bitmeden yenisini yapıyorum. Yiyorlar yani. Acebem de 15-20 dakika pişti. Mühim olan dinlenmesi bak. Sebze yemeklerini ne yapıyoruz? 15 dakika pişirip kapatıp ağzını dinlenmeye bırakıyoruz. Çelik tencerelerin özelliği o. Kokusu çok güzel geliyordu. Kıymalı yaptım çünkü kıymalı bunun çok büyük özelliği değil mi Nurhan? Evet. Şu an örttüm. Hala bakın çeliğe bak. Bu böyle ağzı kapalı olsa saatlerce kaynar yani o pişer. Onun için ben çok kısa pişiriyorum. Bazen inanmazlar pişmemiştir o diye. Lokum gibi pişer. Şöyle servis tabağına kattım. Bayağı da çıktık Nurhan ya değil mi? Evet evet. Bamya bak bamya duruyor. Tüm mü attın onu? Sen dedin diye koydum bamyaları. Bak. Onun tadına baksana bir aldı. Bakacağım o nasıl Çok oldu. merak ediyorum. Şurada soğusun. Evet şöyle bir fotoğraf çekeceğim. Elimi şöyle şey yapalım. Dur tencerede çıksın mı birlikte? Nurhan bırak kırıldı ha. Siliyordum siyah gözüküyor diyorlar diye. İçine gitti. O kadar inceymiş. Buraya şey yapalım. Haydi. Sıva yaparız. Maşallah. Bereket işte. Bahçe bereketi bu. Az çok demeyin bak. Bu sene tohumlarımız daha güzel olacak yeni Bir sene tabak inşallah. daha çıkar oradan. Tabii. Ben çok kattım. Bu kaç kişilik? Evet. Şöyle güzel böyle gözüksün. Kokusu güzel geliyordu. Kıymalı yaptın. çok güzel olur. Bunun özelliği kıymalı. Şu bamyasına bir bakacağım ama. Evet soğusun. Ay daha ateş gibi kız. Bunu kıymasız yaptığında yoğurtlu da çok güzel olur. Evet. O kadar güzel oluyor ki bu lezzetini anlatılmıyor zaten. Her yerde oluyor mu bilmiyorum. Çoğu Akdeniz değil mi oluyor? Ege'de falan da çok oluyor. Evet. Güzel koktu değil mi oğlum? Zeytinyağlı da güzel olur. Yoğurtlu. Zeytinyağlı da çok güzel olur. Yoğurtlu, sarımsaklı yoğurtlu da Sarımsak. çok güzel oluyor. Evet. Her türlü güzel oluyor ama özellikle bu kıymalısı ana yemek oluyor. Öyle güzel oluyor ki. Sıcak. O bir reyhası var bunun. Börülcenin bir kendine ait reyhası var. O kıymayla birlikte müthiş lezzet patlaması olmuş. Adana'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün de börülcemi yaptım. Ben daha önce de yaptım ama pek çekemedim. Bamyayı da biliyorsunuz çok yaptım. 4-5 defa yaptım. Birinde mi çektim, ikisinde mi çekebildim. Malum Adana 50 derece. Evet. Nemle birlikte 80'lere ulaşıyor galiba. Bamyanın tadına da bak. Bamyayı soğuttum burada. Dur onu da alayım. Bamyayı da birlikte bakacağım şimdi bununla birlikte. Çünkü ablam diyor ben diyor karıştırıyorum diyor.
Aroması geçiyor mu ona? Anam gerçekten çok güzel. İkisi birlikte kıymalı. Bamya da bamya değil gibi olmuş. Garip bir... Ablama da selam olsun. Vallahi ablacığım deyip duruyordu yapmadık. Hatta ablama da sıdıka demişti gelinimiz. Evet. Ablama Evet. Filiz'e Ablam şu anda eltisinin yanında yayladalar. izliyorlardır. Öpücüklerimi gönderiyorum Filizciğim, ablacığım. Sizleri- Adana'dan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sizleri seviyoruz. Buz gibi oturun bizim yerimize de. Soğukta bir çay için şöyle bizim için. Evet. Bamya çok güzel olmuş. Bilseydim daha fazla toplardım. Nasıl bir aroması vardı? Vallahi sana da vereyim. Evet Bir ya. tane daha var. Soğusun. Nerede Ellerine bu? sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Bulamıyorum, bamya oraya katılmış herhalde. Göremiyorum. Karışmışlar arasına, göremedim. Tamam, bakarız soğusun. Bir de ayran, ayranımız da var yapık. Evet. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Siz nasıl yapıyorsunuz börülceyi Hacı Bey? Ya da sizin orada var mı? Ya da bizi nereden izliyorsunuz? Türkiye ve yurt dışı tüm takipçilere öpücükler. Tariflerinizi bekliyoruz. Vallahi sizin tarifleri de bekliyoruz. Çok hoşumuza giden tarifler veriyorsunuz. Evet. Görüşmek üzere.